Sevgili dostlar merhaba. Orhanca kanalına hoş geldiniz. Burç yorumlarının dışında ara ara Gizli İlimler kitabının içindeki konuları işliyoruz. Ve içindekileri sizlere okuyorum bilgi edinmeniz için. Bu sefer okuyacağım şey sizlere pek etrafta duyduğunuz veya ben göremedim, duyamadım, araştırdım. Ama ilk olarak ben yapacağım bunu sizlere. Sevgili dostlar, Koç burcu mesela. Koç burcuna ait cin var. Ona musallat olacak cin, belirli bir kavimden o da. Ben bunun tılsımını ve hangi duayı taşımanız gerektiğini ve olayı sizlere okuyacağım buradan. Umarım faydalı olur size. Çünkü çok ilginç bir konu gelecek size de. Ben arada tercüme edeceğim. Fakat sonra size bunun dışında da Ayetel Kürsü'nün mucizelerini vereceğim. Kaç tane okursanız hangi derde, hangi zor durumda olan kişiye yardım edeceksiniz, onu vereceğim size. Ama önce bu cini uzaklaştırma, yani Koç burcuna musallat olacak cini uzaklaştırma. Hazreti Süleyman'ın tertibi bu. Şimdi okuyayım ve arada da tercüme edeyim size sevgili dostlarım. Umarım hoşunuza gider. Burcu Hamel ve yıldızı Merih olan, yani burcu Koç burcu olan ve yıldızı Merih olan bir kimsenin burcu Hamel ve yıldızı Merih olursa 12 dev ve peri padişahları tayfasından ona bir peri mensuptur diyor. Peri dediği cin, yani mensuptur. Hazreti Süleyman huzuruna divanı azimde cümlesini davet edip, yani karşısına bütün cin tayfasını davet edip sual buyurdu. Emretti, yani sordu onlara. Ey devler ve periler, padişahları, yani sizin hükümdarınız cinlere sesleniyor. Bugün cümlenizi bu huzuruma davetten muradım şudur ki, isteğim şudur ki, Ademoğullarından gerek erkek gerek dişi burcu Hamel ve yıldızı Merih olursa bu adama nice zahmet ve meşakkat eden hangi dev, yani hangi cin ve peri mensuptur ve ismi nedir diye soruyor o topluluğa. Süleyman peygamber. Ademoğlu dediği de biziz. Yani bizlerden, Koç burcu olanlardan hanginiz musallat oluyorsunuz onlara diyor. Bunu dediğinde hemen o dev, o cin, peri padişahları yeri öpüp şöyle cevap verdi. Ey emirel cinni, ey devler, periler, cinler ve kuşlar, cümle mahlukatın hak peygamberi, Süleyman peygambere diyor şimdi o kavmin cini. Cümlenizin canı Hazretin yoluna feda ve kurban olsun diyor, Süleyman'a söylüyorlar. Benim ismim Eba Leys İbni Seylup'tur. Mekanım ve durağım nerede gezdiğini, nerelerde yaşadığını anlatıyor. Rüzgar gibi deniz, göl ve kuyu kenarlarında gezerim diyor. Ne zaman ki bu yıldızlı Ademoğlundan, yani Koç burcundan olan Ademoğlundan gerek erkek ve gerekse avrat dediği, yani bayan, benim tayfamdan birine muhalif üzere uğrasa hemen o adama sıtma gibi tesallut olur, yani ona saldırırım diyor. Benim kavmimden olan bir cine bir yanlış yaptığında ben ona saldırırım, o zaman sıtma tuttururum diyor. Titremeye başlar diyor. Şöyle ki yüzü ve gözü şişer ve hali çok kötü olur diyor. Cin tayfası söylüyor Süleyman'a. Ve Hazreti Süleyman da şöyle bir şey söylüyor. Hazreti Süleyman gazaba gelip kızıp kasem verdi ki, yani seslendi ki ey Eba Leys,
yeri göğü ve cümle mahlukatı yoktan var edenin ismi Paki hak için, yani Allah için şimdi seni yakarım diyor. Yakmak öldürmektir. Onun duaları var ya, cinleri yakma duaları. Yakarım seni diyor. Yani böyle bir şey söyledin. Şu tertip üzere, yani vereceğim tertip olsa o kişinin üzerinde, Koç burcundaki kişinin üzerinde vereceğim dua, vereceğim tılsım olsa, nussa edip bu yıldızlı adamda, yani bu nussalı adamda yine tasallut eder misin? Yine saldırır mısın diyor, bu verdiğim şey olduğu zaman üstünde. Tez cevap ver diye seslenir cine. Hemen cin öne çıkar yine, yeri öper ve cevap verir ki bizler o adamdan pek uzak oluruz o zaman diyor. Ve semtine varmaktan kaçınırız. Yanına uğramaktan kaçınırız diyor. O da seslenir Hazreti Süleyman'a. Salı günü şimdi şeyi veriyor. Koç burcunun üzerinde taşıyacağı duayı veriyor şimdi. Salı günü yahut cumartesi gecesi saat 1'de bunu yazıp boynuna takarak taşımalıdır o kişi, Koç burcundaki olan kişi. O duayı size link olarak videonun altında vereceğim. Hem Türkçesi var hem Arapçası var. Tabii siz Arapçasını yazacaksınız. Ve ayrıyetten şöyle bir tılsım veriyor. Ve bunu yazıp, o tılsım için diyor, bunu yazıp tütsü vermeli. Yani o tütsüye tutmalı o yazıyı diyor. 7 gün akşam sabah bu tütsüye tutulmalı bu tılsım diyor. Ve sonra bir tılsım daha veriyor. Ve bunu yazıp denize bırakmalı. O tılsımı yazıyorsunuz, gidiyorsunuz, denize bırakıyorsunuz. Ve yeniden bunu yazıp içmelidir. Şimdi sevgili dostlar, daha evvel sizlere ben mürekkebi nasıl yapılacağını, iskember mürekkebinin nasıl yapılacağını videolarımda var. Onu görenler biliyorlar. Beni takip eden kişiler, siz etmeyen, yeni aramıza katılmış olan kişiler de baksınlar. O mürekkebi yapıyorsunuz, o mürekkeple yazıyorsunuz. Sonra bu yaptığınız şeyi suya bırakıyorsunuz. O Arapça duayı suya, yani bir bardağın içine koyuyorsunuz. O orada çözülüyor, o mürekkep. O mürekkepli suyu içiyorsunuz. Şifa olsun. Böyle bir şey yaşanıyor. İnşallah bunun faydasını görürsünüz. Bu pek Türkiye'de, yani videolarda falan ben böyle bir şeyin olduğunu, işleyen olduğunu görmedim. Şimdi bunu da her burç için her videomda vereceğim. 12 kere bununla ilgili video çekeceğim. Boğa için vereceğim, ikizler için vereceğim. Hepsinin ayrı ayrı işte bu tılsımları, duaları var. Cin tayfasını ondan uzaklaştırsın diye. Ne dedi baştan? İşte Koç burcuna musallat olan cinler var dedi. Eğer onlara zarar verirseniz, istemeden de olsa, ama bunu yaptığınız şartta onu uzaklaştırıyorsunuz. Gelelim ikinci konuya. Ayetel Kürsü. Ayetel Kürsü'nün özel formülü. Bakın bunu da iyi dinleyin. Bu da güzel bir konu. Gece saat 11'den 5'e kadar okunmalı diyor. Aşağıda vereceği adet kadar Ayetel Kürsü okunmalı. Bir günde 50 defa okunacak. İkinci günü 170 defa okunacak. Üçüncü günü 220 defa okunacak. Dördüncü günü 312 defa okunacak. Beşinci günü 50 defa okunacak. Altıncı günü 170 defa okunacak. Yedinci günü 313 defa okunacak. Evet, bu 7 gün sürüyor. Ve ne işe yarıyor bunu okumak? Bu sayılarını verdik. Bunlar çok önemli. Ne bir eksik ne bir fazla olması lazım. Ve altta da şöyle bir yazısı var. Yukarıda formülü verilen Ayetel Kürsü'nün azametini kısaca belirtmiş olayım diyor yazan Hacı abi. Hallolması gereken bir işin varsa onu halledersin.
bunları okuyarak. Ve ayrı ayrı yerlerde bulunan eşlerin birleşmesi için diyor. Canına ve malına zarar veren düşmanını helak olması için. Kayıp olan bir yiğidin geri gelmesi için, yani bir adamın geri gelmesi için, kayıp olan, bulunamayan, eğer sağsa onu geri getirmek için yapılan bir şeymiş bu. Niyet ederek tabii okuyorsunuz bunları. 7 gün sürüyor. Bu ismi geçen Ayetel Kürsü'yü mecbur kalmadıkça, bak burası çok önemli sevgili dostlar, bu sayıları mecbur kalmadıkça her şey için okumayın diyor. Sakın her şey için başvurmayın bu sayılara, bu Ayetel Kürsü'ye. Olup olmadık haince işler için yapmayın diyor. Başvurmayın. Manevi cezası çok şiddetlidir diyor. Allah onu sizden çıkartır o zaman. Allah esirgesin. Bunun da size fayda getireceğine inanıyorum sevgili dostlar. Bu gizli ilimler yayınımız devam edecek. Size de ilginç geleceğine inanıyorum. Bana çok ilginç geldi. Ve çevrenizde bunu pek dinlemedim. Pek bilen de yok. Belki de ilk olarak biz bunu işliyoruz. Size ben o verdiğim tılsımlarla duaları videonun altında vereceğim sevgili dostlar. Umarım memnun kalırsınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın sevgili dostlar. Emeğimin karşılığında lütfen abone olun, beğeni yapın.